Selamlar millet, Squid Game 2'nin teori videosuna hoş geldiniz. Bu ve daha fazla teori için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve Discord sunucuma gelerek bize destek olabilirsin diyerekten lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk ve en mantıklı teorilerden biri ana karakterimiz olan Gi-han bir sonraki frontman olacağına dair. Şu an dolaşan en büyük Squid Game 2 teorilerinden biri de Gi-han'ın bir sonraki frontman olacağı ve bununla alakalı da çok fazla kanıt var. En belirgin olayı ise şu anki frontman'in Gi-han gibi daha önceki bir kazanan olması. İnsanlar ayrıca Gi-han'ın isyanı bazı hayatların feda edilmesi olarak adlandırıldığında ahlakının düştüğünü de fark etmişlerdir. Ayrıca ana karakter ile şu anki öncü adam arasında aslında birçok benzerlik var. En önemli ayrıntılardan bir tanesi de benim gıcık olduğum fal bakabildiğini söyleyen ve Gi-han'a burada bir sebepten dolayı bulunuyorsun, kader seni seçti diyen ürkütücü oyuncuyu da unutmamak lazım. Benim ise en çok desteklediğim ve gerçekten şaşırtıcı bulduğum 388 numaralı oyuncunun teorisi. Şimdi oyuncu 388 Squid Game'deki VIP'lerden bir tanesi olabilir. Seri boyunca gerçek kimliğine dair ipuçları veren birçok ince kanıt var. Dürüst olmak gerekirse bunu fark etmediğim için kendime çok şaşırdım. Sonraları bunu araştırınca farkına varabildim. Gelelim teorilere. İlk maç sırasındaki kayıp. Oyuncu 386 ilk oyun sırasında kırmızı ışık yeşil ışıkta belirgin bir şekilde yok. Çünkü bu zamana kadar bütün ana karakterlerin veya daha çok kadrajda gösterilen karakterlerin oyuncu 456 ile bağlantısı olduğunu görmüştük. Ama 388 numaralı oyuncu bu zamana kadar hiç gösterilmedi. En önemlisi de oylama başladığında spiker oyuncu 390'dan sonra oyuncu 388'i çağırıyor. Ancak oyuncu 389 bunun yerine çıkıyor. Çünkü 388'in yerinde olmadığından kaynaklı bu olmuştur. Benim tahminim ise VIP'lerin kendi odaları var biliyorsunuz. Bu yüzden 388 numaralı oyuncu VIP odasından bütün olup biteni izlemiştir. Diğer bir ayrıntı ise sürekli olarak 456 ve 390 numaralı oyuncularla yan yana veya yakınında olması. Oyuncu 388 ilk gördüğümüzde oyuncu 456 ve 390'a yakın oturuyor. Bu aslında rastgele değil çünkü sinsice onları izliyordu. Özellikle de 456'nın planını duyduğunda bundan çok rahatsız oldu ve hemen yanına yaklaşıp onların arasına katılmaya çalıştı. Bölüm 5'te oyuncu 390, oyuncu 388 annesinin tek oğlu deniz piyadelerini nasıl gönderebildiğini sorar. Oyuncu 388 garip bir şekilde aslında babamdı diye cevap vermeden önce çok uzun bir süre duraklar. Ancak 390 babası hakkında daha derine indiğinde gizli hikayesini prova etmeyi unutmuş gibi hemen konuyu değiştirir. Oyuncu 388 adı dev kaplan anlamına geliyor. Peki VIP'ler neyi sever? Hayvan maskelerini. Birinci sezonda aslan, bufalo, geyik, panter, ayı, kartal ve baykuş için maskeler görmüştük. Ama kaplan yoktu. Peki tesadüf mü? Hayır. Kaplan maskesi takan VIP olduğu açık ve isim sadece gerçek kimliğine yaptığı küstahça bir gönderme olabilir. Oyuncu 001'in gerçek kimliğini bildiğini düşünüyorum. Bölüm 5'te oyuncu 001 oyuncu 456'nın bir kahraman olduğu ile ilgili şakalar yapıyor ve oyuncu 388 yüzü her şeyi anlatıyor. Gerçekten şaşırmış gibi gözüküyor. Dostum gerçekten kim olduğunu ilgili ipuçlar vermeyi bırak. Bir sonraki teoride ise bölüm 7'de oyuncu 388 gruba yardım etmek için cephaneyle geri dönmemeye karar verdiğinde sakin ve etkilenmemiş gözükmekteydi. Ve dürüst olmak gerekirse ben bir VIP'yim, muhtemelen de kötü adamım diye bağıran türden bir insan. Yani şahsi olarak ben bu sahnede acayip gıcık olmuştum. Bu noktada teoriler bitmedi, devam ediyor. İkinci teoride ise frontman'in birinci sezondaki oyuncu 01'in oğlu olduğudur. Tamam, kişisel olarak en çok bağlandığım teorilerden bir tanesi de bu. Frontman'in eski oyuncu 01'in oğlu olabileceği fikri. Birinci sezondaki yaşlı adamı hatırlıyorsunuz. Oyunların arkasında olduğunu öğrendikten hemen sonra ölmüştü. O ve frontman bir noktada 01 olarak adlandırılan ve birinci sezonun sonunda frontman'in kardeşinin polis memuru olduğunu öğrenmiştik. Squid Game'in ikinci sezonunda ise
polis memuru ve annesi babasının nasıl öldüğünü konuşurken görülmüştür. The Frontman, yaşlı adam öldüğünde son sahnelerde de oradaydı. Sonra 1. sezonda Jihan'ın oyunun muhafızlarından birinin ona süt verdiği sahne vardı. Jihan bunu reddetti ve normal süt içmediğini söyledi. Daha sonra yaşlı adamla oturup yemek yemeye gittiğinde "Sen de tıpkı benim oğlum gibisin" dedi ve kendisinin de süt içmediğini açıkladı. 2. sezonda oyuncu 001 olarak The Frontman'e hızlıca ilerleyelim. Hamile oyuncu sütünü ikram etmektedir. Bunu yapıyor çünkü içemiyor. 3. teori ise oyuncu 246 hala hayatta olduğuna dair. İnsanlar Squid Game 2'de gördüğümüz ölümlerden birini sorguladılar ve teoriler için bu oyuncunun hala daha hayatta olabileceğini söylemişlerdir. İsyan sırasında oyuncu 246 hayatını kaybetmişti. Ayrıca onu hasta olan çilek şapkalı kızın babası olarak da tanıyoruz. Oyuncu 246'nın daha önce hasta kızıyla tanışmış olan nişancı 011 ile bir bağlantısı var. Şimdi biraz hatırlayalım. Nişancı 011 daha önce oyuncuları ölümcül olmayan bir şekilde vurmuştu. Sonunda 246'yı vurup hayatını kurtardı mı? Böylelikle teoriler ortaya çıkıyor. Tekne kaptanı çok ama çok kötü bir adam. Sanırım 2. sezonun sonunda teknenin kaptanının karanlık bir adam olduğu ortaya çıktı. Kimden bahsettiğimizde emin değilseniz o adam görünüşe göre polis memuru ve Jihan'ın ordusuna takip edip oyunları bitirmeleri için yardım ediyordu. Mürettebattan birini öldürdüğünü gördük ve artık onun ve memurun tüm adaları arayıp o adayı da hiç bulamamasından bir tanesi olabilir. Teoriye göre tekne kaptanı oyunlarla ilgili bir şey. Belki de oyuncuların adaya gelmesine yardımcı oluyor ya da işçileri taşıyor veya bir önceki bölümlerden de organ mafyacılığı yapıyor olabilir. 5. bölüm ise Thanos'un babası oyunların önceki kazananlarındandı. İnsanlar rapçi Thanos'u önceki bir Squid Game galibinin oğlu olduğunu kanıtladığını düşündükleri bir detayı fark ettiler. Squid Game 2'nin 3. bölümde Thanos'un hoşlandığı kızla yaptığı konuşmada babasına göndermeler var. Bu Jihan'ın oyunculara kırmızı ışık, yeşil ışık gerçeği anlatmaya başladığı sıradaydı. Thanos, Jihan'ın eve sarhoş geldiğinde babam gibi ses çıkardığını söyledi ve şunu ekledi: "Kafasında lanet bir böcek olduğunu söylüyor." Thanos'un babası daha önce kazanan biri olsaydı Jihan gibi onun da kafasında bir çip olurdu. 7. Bir oyuncu VIP olabilir. Başka bir teoride ise 2. sezondaki bir oyuncunun aslında gizli bir VIP olduğunu düşündürüyor. 1. sezondaki VIP'ler oyunları finanse eden ve insanların ölmesini izlemekten zevk alan altın maskeli adamlardı. İnsanlar Zhuang, yani namı değer oyuncu yüzün bir VIP olduğunu düşünüyor. Onu oyunların devam etmesi için can atan, gürültücü, yaşlı adam olarak hatırlayabilirsiniz. Korkmamış birinin davranışı gibi görünüyor değil mi? VIP olması, daha fazla oyun oynamaktan korkmamasının ve hiçbirinde zorlanmamasının nedenini açıklıyor. Teoriye göre hangi oyunların geleceğini biliyordu ve ölmeyeceğinden emindi. Bu yüzden devam etmek için oy kullanmakta sorun yaşamıyordu. Oyuncu 100 ayrıca diğer oyunculardan çok daha yüksek borcu olduğunu söylemiştir. 8. teoride ise 149 numaralı oyuncunun Squid Game'in arkasındaki beyin mi? Biraz düşünmemiz gerek. Çünkü Squid Game 2 teorilerinin en çılgını 146'nın oyunların arkasındaki gizli bir beyin olduğunu düşündürmekte. Sevimli büyük anne bir daha asla aynı gözle bakmamaya hazır olun. Öncelikle diğer tüm oyuncular borçları yüzünden oyunlara katılırken o oğluna yardım etmek için katılmıştır. Ancak bu sadece oyunların barındırdığı riskleri bildiği için onu koruma gücüyle olduğu anlamına geliyor olabilir. Birçok kişi ayrıca dizinin ilk sezonundaki oyuncu 001'in karısı olabileceğini düşünüyor ki bu da büyük bir sürpriz olurdu. En önemli detaylardan bir tanesi saçındaki o silahı almasına izin verilmediğidir. Bu da özel bir muamele gibi görünüyor olabilir. Sonra oyuncuların gruplar halinde odalara koşması gerekirken oyuncu 001 onu kurtarmıştır. Bir sonraki oyunun ne olabileceğine dair 3 farklı teoriler var. Bunlardan bir tanesi Squid Game 2'nin sonunda bir jenerik sonrası sahne daha bulunmakta ve burada bir teori atılmıştır. Dizinin yaratıcısı sahnenin sıradaki oyunun geleceğini ima ettiğini söylemiştir. Öncelikle insanlar bunun Jack ve Jill tarzı bir oyun olduğuna inanmakta. Hikayeye göre Jack ve Jill bir kova su almak için bir tepeye çıkarlar.
Jack düşer ve Jill de ardından aşağı yuvarlanır. Oyuna göre oyuncular tepeye tırmanmak için bir zar atarak bunu yeniden canlandırıyor. Daha sonra bir kuyuya veya kovaya işaret eden bir çarkı döndürürler. Eğer döndürürseniz ve kuyuya gösterirse yukarı tırmanırsınız. Eğer döndürürseniz ve kovaya gösterirse aşağı düşersiniz. Oyuncunun amacı zirveye ilk ulaşan olmaktır. İnsanlar ayrıca jenerik sonrası sahnede kırmızı ve yeşil trafik ışığını görmüşlerdir. Bu insanların final oyununun oyuncuları iki tren rayına yatmaya zorlanacağını düşünmelerine sebep olmuştur. Diğer oyuncular daha sonra treni hangi yöne göndermek istediklerine karar vermek zorunda kalacaklardır. Yani kimi öldüreceklerini ve kimi kurtaracaklarını seçeceklerdir. Şu an için bütün teoriler bunlardan ibaret. Diğer videolarda bu konuyla alakalı teori çıkarsa sizlere yapıyor olacağım. Yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.